seansına herkese paylaşmak istediğim bir mantra ile girmek istiyorum. The first part of the mantra is, I don't know what will happen. Bu mantranın ilk kısmı şöyle, ne olacağını bilmiyorum. Just think about that for a moment. Contemplate that. Is it true that do you know what's going to happen next? Bir durup düşünün bunu, üzerinde düşünün, tefekkür edin. Gerçekten doğru mu? Bir sonraki anda ne olacağını biliyor musunuz? Do you know the future? Geleceği biliyor musunuz? If you do, can I ask you some questions? Eğer geleceği biliyorsanız size birkaç soru sorabilir miyim? The truth is, we don't know what's going to happen. Not even in the next moment, we don't know. Gerçek şu ki ne olacağını bilmiyoruz. Önümüzdeki birkaç dakika içinde de ne olacağını bilmiyoruz. So this is the beginning of my reminder mantra. I don't know what will happen. Ve bu da benim hatırlatıcı mantramın başlangıcı. Ne olacağını bilmiyorum. The second part is anything can happen. İkinci kısım ise şöyle, herhangi bir şey olabilir. That's a bit scary. Bu biraz korkutucu. Because, of course, something beautiful, wonderful, miracles can happen. Elbette çok güzel, harika, mucizevi bir şeyler olabilir. But also things can go wrong and disasters can happen. Ancak bir şeyler yolunda gitmeyebilir, felaketler de olabilir. But the truth is we don't know. Ama gerçek şu ki bilmiyoruz. So there's no need to live in fear. O yüzden korku içinde yaşamaya gerek yok. And no need to have great expectations. Ya da çok büyük beklentilere girmeye de gerek yok. The best way is to have an open mind. En iyisi açık bir zihne sahip olmak. And along comes the third part of this mantra. I will just watch. Bu da mantranın üçüncü kısmını getiriyor beraberinde. I will just watch and learn from whatever happens. Ben her ne olacaksa sadece onu izleyeceğim ve öğreneceğim. Living and learning. Yaşamak ve öğrenmek. This is Vipassana. Bu VİPASSANA. Whatever happens in your life is a lesson. Hayatınızda her ne oluyorsa bu bir ders. So let's put the mantra together in a flow. O zaman bu mantrayı bir akış içerisinde birleştirelim. I don't know what will happen. Anything can happen. I will watch and learn from whatever happens. Ne olacağını bilmiyorum. Herhangi bir şey olabilir. Her ne olacaksa onu izleyeceğim ve öğreneceğim. Before you meditate, especially in freestyle vipassana, sit down, arrange your sitting place, and then repeat this three-part mantra to yourself 3 times. Vipassana'da, freestyle Vipassana'da meditasyon yapmadan önce yerinizi düzenliyorsunuz, oturuyorsunuz ve bu mantrayı 3 defa kendinize söylüyorsunuz. But then you can use it in your life because it's applicable to everything. Ve sonra bunu hayatınızda da kullanabilirsiniz. Çünkü bu hayatın her alanında kullanılabilir. When you wake up in the morning, you can say to yourself, I don't know what will happen today. Sabah uyandığınızda da kendinize söyleyebilirsiniz. Bugün ne olacağını bilmiyorum. Anything can happen. Herhangi bir şey olabilir. Let me learn and watch. Let me watch and learn from whatever happens today. O zaman bugün her ne olacaksa onu gözlemleyeyim, izleyeyim ve öğreneyim. Now what we've done is we've put our mind in the right attitude.
Şimdi yaptığımız şey zihnimizi doğru bir tutuma yerleştirmek. The mind is open, free from expectation, and ready to learn. Zihin açık, beklentilerden özgür ve öğrenmeye hazır. This is, I believe, one of the great recipes for life. Or I could say it's a recipe for wisdom. Bu yaşam için en büyük tariflerden birisi ve bence bilgeliğin tarifi. I believe that it is wisdom that solves our problems and creates harmony. Bence bilgeliktir bizim problemlerimizi çözen ve uyum yaratan. So how do we create wisdom? Peki bilgeliği nasıl yaratırız? First, we need to be mindful. We need to be present. Öncelikle bilinçli farkındalıkta olmamız gerekiyor, mevcut olmamız gerekiyor. We need to be aware of whatever is happening in our body and mind in the present moment. Ve şu anda bedenimizde ve zihnimizde her ne oluyorsa bunun farkında olmamız gerekiyor. And this needs to be as continuous as possible. Ve bunun da mümkün olduğunca sürmesi gerekiyor. So in Vipassana meditation, it's not just a sitting meditation. O yüzden Vipassana meditasyonu sadece bir oturma meditasyonu değildir. We also do standing meditation. Aynı zamanda ayakta durma meditasyonu da yapıyoruz. Or I could call it mindfulness of standing. Ya da ben buna ayakta durmanın bilinçli farkındalığı diyebiliyorum. Mindfulness of walking. Yürümenin bilinçli farkındalığı, Mindfulness of eating. yemek yemenin bilinçli farkındalığı, Mindfulness of drinking tea. çay içmenin bilinçli farkındalığı. Did you ever just really close your eyes and feel every part of the experience of a sip of tea? Hiç deneyimlediniz mi? Her bir çay yudumunun her bir parçasını gözlerinizi tamamıyla kapatıp hissettiğinizi. The holding of the cup. Bu kasenin, bu kabın bütün varlığını, The pressure in the fingertips. parmak uçlarındaki basıncı, The heat. sıcaklığı, The texture of the cup, the glass. bu bardağın, bu kabın dokusunu. Have you felt the movement of the hand, the arm? Ellerin, kolların hareketini düşündünüz mü? The opening of your mouth, the contact with the glass. Ağzınızın açılmasını ve bardakla olan temasını. The lifting, the tipping of the glass, and then the contact with the tea, the moisture, the temperature, the taste. Bardağı yukarıya yükseltmeyi ve dudağınızla olan teması ve bu çay yudumunun tadını, lezzetini. The feeling of the liquid, the tea in your mouth, the movement of the tongue, and then the swallowing into the body. Ve o çay sıvısının ağzınızdaki hareketini, dilinizin hareketini ve daha sonra onu yuttuğunuzu. The whole experience of drinking from the very beginning right through to the end, and even then maintaining awareness after drinking.
Ta ilk baştan sonuna kadar bütün bu çay içmenin deneyimi her defasında ve yemek hala çay içtikten sonra da kalan. When the mind is silent, or I can say, when the mind has something to focus on, it becomes silent. Zihin sessiz olduğunda ya da şöyle de diyebilirim. Zihnin odaklanacağı bir şey olduğunda zihin sessizleşir. When we silently feel and purely experience any process of body and mind, we can gain insight or içgörü. Insight. Zihin sessiz olunca o zaman bedenimizdeki ve zihnimizdeki herhangi bir süreci takip edip izleyebiliriz ve içgörü kazanabiliriz. İçgörü ne demek? It is insight. It means a flash of wisdom. İçgörü ne demek? İçgörü bir bilgelik flaşıdır, bilgelik kıvılcımı. When we get many flashes of insight, many insights start to become great wisdom. İçgörü kıvılcımları yanmaya başladığında bir sürü içgörü kıvılcımı bilgelik oluyor. This great wisdom that arises in our mind, it replaces the ignorance of our past. Bu zihnimizde yükselen bilgelik, geçmişimizden gelen cehaleti siliyor. This transforms the mind. Ve bu zihni dönüştürüyor. It changes your life. Hayatınızı dönüştürüyor, değiştiriyor. When your life changes, your attitude changes, your mind changes, even your physical body and appearance can change. Hayatınız değiştiği zaman zihniniz değişir, tutumlarınız değişir, hatta fiziksel görünüşünüz bile değişir. Then the change in us is actually impacted and affected in our environment. And we are in fact changing the world. Ve bizim değişimimiz bulunduğumuz ortamda da etkili olmaya başlıyor ve aslında biz dünyayı değiştiriyoruz. If you want to change the world, you have to change yourself. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız kendinizi değiştirmelisiniz. It's how we can move from being a victim into a creator. İşte böylece biz bir kurban olmaktan hareket edip bir yaratıcıya dönüşebiliriz. I'm sure you would love to create your own life. Eminim siz kendi hayatınızı yaratmak isterdiniz. Create your own happiness. Kendi mutluluğunuzu yaratmak. It's up to you. Bu sizin elinizde. Also, what I'm talking about here is a very simple and beautiful universal law, and that is the law of karma, cause and effect. Elbette, elbette benim burada bahsettiğim şey dünyadaki basit, güzel bir yasa, karma yasası, etki ve tepki yasası. By being mindful of our body and mind processes in the present moment, we gain insight. Insight, small insights create great wisdom. Great wisdom changes the mind. Bedenimizde ve zihnimizde bilinçli farkındalıklı olduğumuz zaman bu zihnimizde küçük içgörüler oluşturuyor ve bu küçük içgörüler bir araya geldiği zaman bilgelik oluşturuyor ve bilgelikle olduğu zaman hayatımızda bir değişim geliyor. Change your mind, you change your life. Change your life, you change the world. Zihninizi değiştirdiğiniz zaman hayatınızı değiştiriyorsunuz, hayatınızı değiştirdiğinizde dünyayı değiştiriyorsunuz.
question is, what do you want? Soru şu, siz ne istiyorsunuz? It's a really deep question. Gerçekten derin bir soru. You should think about this. What do I want? What do I really want? Gerçekten bunu düşünmelisiniz. Ben ne istiyorum? Ben gerçekten ne istiyorum? Because we might think about what we want, but we don't understand it deeply. Çünkü biz genelde ne istediğimizi düşünüyoruz ama derin bir şekilde bunu anlamıyoruz. Also, we quite often believe that we can't have what we want. Ve hatta çoğunlukla da şuna inanıyoruz, istediğimiz şeylere sahip olamayacağımıza. But you can. Ama yapabilirsiniz, sahip olabilirsiniz. You just have to know what you want. Sadece ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. And you need the right attitude, this open-minded attitude. Ve doğru tutuma sahip olmanız gerekiyor. Açık zihinli bir tutuma. So I'll talk a little bit more about the technique that we can practice for freestyle. Even though it's freestyle, I still have a little bit of a technique. Şimdi bu serbest stil Vipassana'nın tekniğinden bahsediyorum. Serbest stil olsa da yine de biraz tekniği var. The technique is to have no technique. Teknik, hiçbir tekniğin olmaması. So one thing that we can do is to start with our 5 physical senses. Yapabileceğimiz şeylerden birisi 5 duyumuz ile başlamak. All of us as human beings have 5 physical senses. Hepimiz insanlar olarak 5 duyu organına sahibiz. They are always operating. Our eyes, our ears, nose, tongue, and feeling of the body. These are always present, always available. Ve bunlar hep mevcutlar ve sürekli çalışıyorlar. Gözlerimiz, kulaklarımız, dilimiz ve burnumuz ve bütün bedensel hislerimiz. So these are what make up our human life, in fact. Ve aslında bunlar bizim bütün insan hayatımızı yapan şeyler. But not only the 5 physical senses, of course, there must be a receiver of that information or data that comes in through those 5 physical senses, and that is the mind. Ve sadece bu 5 duyu organı da değil, bu 5 duyu organından gelen bütün bilgileri alan bir şey de gerekiyor. Biz buna zihin diyoruz. And then the mind reacts to what it sees, what it hears, what it smells, tastes, and feels. Ve sonra zihin tepki veriyor kokladığına, duyduğuna, tadını aldığına ve hissettiğine. And we think about these things. Ve biz sonra bunlarla ilgili düşünceler üretiyoruz, düşünüyoruz. So this becomes part of our human experience as well. Our thoughts and our reactions and emotions. Ve bu da bizim insan deneyimimizin bir parçası haline geliyor. Düşüncelerimiz ve verdiğimiz tepkiler. Quite often I encourage people to start a sitting meditation by simply watching the breath and calming the mind by focusing on the breath, and then move to the awareness of the 5 physical senses and the mind. Ben çoğunlukla insanları şöyle cesaretlendiriyorum. Önce bir oturma meditasyonu yapmalarını ve nefeslerini gözlemlemelerini ve nefesini gözlemledikten sonra da duyu organlarını izlemelerini. Then I was going to do some tonight or
in this session, but I noticed, Sarpil, you have a lot of background noise, which is probably, yeah, okay, we'll still do it because this is freestyle Vipassana and we take what we get. Just a moment. Nice background, nice profile pic. Çok güzel bir Okay. fotoğrafı. Sorry, and now Eren, I asked help, so we can have less noise behind. Yeah, beautiful. Şimdi bir şey yapmak istiyorum. Sizlerle dedi Jeff, nasıl serbest dil bir çalışma yapıyoruz. Hı hı. But as I was also saying, because it is freestyle, we have to accept whatever it is that's going on in our environment, in the body and in the mind. Ve serbest dil olduğu için bedenimizde, zihnimizde ve bulunduğumuz ortamda her ne oluyorsa onu da kabul etmemiz gerekiyor. So the beautiful thing about this practice is you could do it at a football match or on a construction site. Bu pratiğin güzel tarafı bunu bir futbol maçında da yapabiliyor olmanız ya da bir inşaat alanında da yapabiliyor olmanız. Because it's really just about being mindful of what is happening in your body and mind in the present moment. Çünkü bu gerçekten bilinçli farkında olmakla ilgili. Şu anda, bu esnada benim bedenimde ne oluyor? Most meditations require us to be extremely silent, to have a silent area, a silent environment, and also have one thing that you focus your mind on. Çoğu meditasyon sessiz bir ortam ister ve zihninizi odaklayacağınız bir şey olmasını ister. But Vipassana is open-minded and able to observe and feel and sense anything that's happening as it really is. Ancak Vipassana çok açık görüşlüdür. Her ne oluyorsa onları duyumsamak, görmeyi, hissetmek, algılamaya açık. Bir şey sorabilir miyim? Can I ask a question that someone asked? Go ahead. Acaba Buyurun. hocamız şeyden mi bahsediyor? Sürekli bir meditasyon halinde olma. Yani gün içerisinde sürekli bu halde olma. Öyle bir durumdan mı bahsediyor? Yani bunun meditasyonda çünkü belli bir zaman ayırırız, otururuz ve meditasyon yaparız. Ama sanırım hocanın anlattığı şey genel olarak sürekli yani kalktık yatana kadar sürekli böyle bir hal içinde, böyle bir bilinç içinde mi olmaktan bahsediyor acaba? So, is our teacher talking about being in continuous meditation? Normally, we just sit and meditate and then we continue. So, do you talk about being in meditation during the day, from getting up till we go to bed? Yes, I was going to mention that later on. Evet, biraz sonra bundan bahsedecektim. Thanks. That's okay. So this practice also teaches us patience. Bu pratik aynı zamanda bize sabrı da öğretiyor. We learn how to wait and watch and listen and learn. Nasıl bekleyeceğimizi, gözleyeceğimizi, dinleyeceğimizi ve öğreneceğimizi öğreniyoruz. We learn to trust Güvenmeyi öğreniyoruz. that what we need to know will come. Bilmemiz gereken her ne varsa o gelecektir. So I'd like to just do a little example of how we could practice freestyle Vipassana by ourselves.
Kendi kendinize bu freestyle VİPASSANA'yı nasıl yapacağımızla ilgili küçük bir örnek göstermek istiyorum size. So, wherever you are, if you can, just sit up nice and straight. Bulunduğunuz yerde eğer yapabiliyorsanız dik oturun. We're just going to close our eyes. Probably going to do about 5 minutes or so, maybe 10. Gözlerimizi kapatacağız. 5 dakika, belki 10 dakika kadar sürecek. Just feel wherever your body is touching or contacting with anything. It might be the floor, it could be a cushion, the chair, whatever you are contacting and touching. Bedeninizin neyle temas ettiğini ve neye dokunduğunu hissedin. Belki bir zemindir, belki sandalye, belki de bir minder. Every moment of your life, you are being drawn down to this earth by a natural law called gravity. Hayatınızın her anında yer çekimi denilen bu doğal yasa tarafından hep yere doğru çekiliyorsunuz. Gravity keeps pulling you down to the earth and connecting you with something, with the earth. Otherwise, we would all be floating in the air. Yer çekimi sizin sürekli dünya ile, toprakla bağlantıda olmanızı sağlıyor. Yoksa biz hepimiz yüzerdik havada. So feel where you connect with the earth, with the things, physical things. Ve bu fiziksel şeyler üzerinden zeminlerle nasıl temas ettiğinizi hissedin. So now you are aware of the sense of feeling. You feel your contact with physical objects. Şimdi bu hissetmenin duyumsamasının farkına varın. Bu fiziksel nesnelerle temas ediyorsunuz. Can you feel what your hands are touching now? Hissedebiliyor musunuz? Ellerinizin şu anda neye dokunduğunu. Can you feel what your right hand is touching? Sağ elinizin neye dokunduğunu hissedebiliyor musunuz? Feel what the left hand is touching. Sol elinizin neye dokunduğunu hissedin. Relax your shoulders. Omuzlarınızı rahatlatın. Relax your face. Yüzünüzü rahatlatın. As you breathe in, relax your body. As you breathe out, relax your body. Nefes alırken bedeninizi rahatlatın. Nefes verirken bedeninizi rahatlatın. Enjoy breathing. Ve nefesin tadını çıkarın. The breath is always present. Whenever you are aware of breathing, your mind is present. This already is awareness, mindfulness. Nefes aldığınızda andasınızdır. Şimdi de olur. Ve nefesinize odaklandığınızda da zihniniz şimdidir. Bu bile bilinçli bir farkındalıktır. A very simple way to calm your mind and clear your mind. Zihninizi sakinleştirmenin ve netleştirmenin çok basit bir yolu.
And now expand your awareness, open your awareness to feel your whole body sitting here and now. Şimdi farkındalığınızı genişletin ve şu anda burada oturduğunuzun farkına varın. This is awareness or mindfulness of the sense of feeling. Bu hissetme duyusunun farkındalığı ya da bilinçli farkındalığı. And now switch your awareness to hearing and just hear any sounds around you. Şimdi farkındalığınızı duymaya getirin ve etrafınızda her ne oluyorsa onu duyun. Mindfulness of hearing. Duymanın bilinçli farkındalığı. And be mindful of smelling the air. Havanın kokusunun, koklamanın farkına varın. Is there any taste in your mouth? Ağzınızda herhangi bir tat var mı? Or the natural default taste of your mouth? Ağzınızın kendiliğinden doğal tadı nasıl? Even when your eyes are closed, behind your eyelids, you still see some light, color, sometimes movement, shapes. Gözleriniz kapalı olsa bile göz kapaklarınızın arkasında hala görürsünüz. Bazı renkleri, ışıkları, hareketleri belki. All of our 5 physical senses are working. Bütün 5 duyu organımız çalışıyor. And the mind is aware. Ve zihin farkında. Mind is working. Zihin çalışıyor. The 5 senses are working. 5 duyu çalışıyor. From our 5 senses, wherever we go, whatever we do, our mind reacts. Beş duyu organımızla algıladıklarına ne yaparsak ya da her nerede olursak olalım zihnimiz tepki veriyor. Emotions arise. Duygular yükseliyor. Liking and disliking. Hoşlanma ya da hoşlanma. Pleasant feeling and unpleasant. Hoş olan hisler ve hoş olmayan hisler. Wanting and not wanting. İstemek ve istememek. Accepting and rejecting. Kabul etmek ve reddetmek. And so our life continues.
Ve böylece hayatımız devam ediyor. This also is cause and effect. Ve bunun da bir sebebi ve sonucu var. Etki ve tepki. The natural law of karma is unfolding, it's happening continuously, here and now. Şimdi ve orada hayatın doğal yasası, karma yasası açığa çıkıyor ve meydana geliyor. So we observe our contact at our 5 physical senses, and we watch and observe our mental states. Ve biz duygularımızla algıladıklarımızı gözlemliyoruz ve zihnimizi ve düşüncemizi gözlemliyoruz. So now gently come back to your breathing again. Şimdi yeniden nazikçe nefese dönün. Gently breathing in and breathing out. Nazikçe nefes alıp nefes veriyorsunuz. When you are ready, open your eyes. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Be aware of seeing. Gördüğünüzün farkına varın. Mostly in life, we are concerned about what we see in the world, but not about the seeing. Çoğunlukla biz dünyada gördüklerimizle ilgileniyoruz ama görmenin kendisiyle değil. We forget about the process of seeing and the fact that our mind is seeing. Görme sürecini unutuyoruz ve aslında zihnimizin gördüğünü unutuyoruz. We're more concerned in the outside about the outside world, and we forget about the inside world, the internal world. Dış dünyadaki olanlarla çok ilgileniyoruz. Ancak kendi içimizdeki dünyayı unutuyoruz. Vipassana is about coming home. Vipassana eve dönüş ile ilgilidir. Coming back to your reality. Kendi gerçekliğinize yeniden dönmek. Coming back to your true experience of this moment. Bu anın gerçek deneyimine gelmek. So that's why I give the examples of, firstly, the contact with the earth and whatever physical things we are contacting, because this is always happening. This is always present. O yüzden önce zeminle, yerle, yeryüzüyle bağlantıdan bahsettim. Çünkü nerede olursak olalım bu olmakta olan bir şey. Orası onunla temas. And the breath is always present. Ve nefes de hep mevcut. The 5 physical senses are always present. 5 duyu organı da her zaman mevcut. This is our connection to our own reality. Bu bizim kendi gerçekliğimizle olan bağlantımız. And as I said, we react to what we see. We react to what we hear, smell, taste. So we monitor and we observe this ongoing, continuous reactions of the mind. Ve dediğim gibi biz gördüğümüze, duyduğumuzu, kokladığımıza tepki veriyoruz. Ve bu sürekli zihnimizle devam eden bir süreç. And we take this body, these 5 senses and our mind everywhere we go. Ve nereye gidersek gidelim bu bedenimizi, bu duyularımızı ve bu zihnimizi beraberimizle götürüyoruz. So we can learn about our own truth everywhere we go.
Ve nereye gidersek gidelim, kendi hakikatimizi öğrenelim diye. Especially when we have the attitude, I want to learn, and the attitude of being open-minded to learn from any experience. Özellikle öğrenmek istiyorum deneyim tutumu ile ve herhangi bir deneyimden öğrenme tutumu ile. So, I've given a little brief introduction. I've given a little brief taste of the practice. Were there any questions or comments about what we've shared this afternoon? Size kısaca bir tanıtım yapmış oldum. Bunun nasıl olduğuyla ilgili küçük bir tat bırakmış oldum sizlere. Sorusu ya da yorumu olan var mı? No? Jeff, Hayır. I got something to say. Okay. Benim söylemek istediğim bir şey var. Jeff? Yeah, my mind seems to enjoy wandering off into thoughts, dreams, hopes, fears, and all kinds of fantasies. And is that okay? It seems to be the normal state of my mind. Benim zihnim umutlara, beklentilere, bunun gibi korkulara, fantazilere dağılıyor, gidiyor. Bu zihnimin normal hali. It's a really good question, because when we do become mindful, then we do see the nature of the mind, and quite often it is wandering, imagining, fantasizing in the past, in the future. Zihnin doğal hali bu mudur? Evet, çok güzel bir soru. Bilinçli farkındalıkta olduğumuz zaman aslında zihnimizin işte bu fantazilerde, durumlarda, gelecekte, geçmişte olduğunu görebiliyoruz. In this practice, we are mindful that that is what the mind is doing. Bu pratikte biz zihnimizin ne yaptığı ile ilgili farkında oluyoruz. And ultimately, yes, it is okay. If you can accept that that's what your mind does, then your mind will calm down. But if you can't accept it, then you will be fighting with your mind and creating a lot of negativity, which is unnecessary. Bu durumda zihnin nasıl bu şekilde olduğunu kabul edersen zihnin sakinleşecektir. Kabul etmezsen, mücadele edersen bu birçok olumsuzluk getirecektir beraberinde. My first teacher offered a very useful and effective technique to just name or label whatever you're experiencing. So you could say thinking, thinking, fantasizing, fantasizing, imagining, imagining. And in that way, you are observing the reality. Benim öğretmenim şöyle bir teknik vermişti. Her ne oluyorsa bunu etiketlendirmek. Düşünüyor, düşünüyor. Fantazi yapıyor, fantazi yapıyor. Hayal ediyor, hayal ediyor gibi. And any other mental state that comes up, worrying, worrying, angry, angry, fear, fear, love, love. Name Ve it, çıkan label it. herhangi başka bir hal olursa onu da ifade et, etiketle. Kaygılanıyor, kaygılanıyor. Korkuyor, korkuyor gibi. O esnada her ne çıkıyorsa. In this way, we are learning from the true nature of the mind. Afterwards, after we have many experiences, we start to accept, oh, this is what the mind does. It does this. Then we're not fighting with the mind. Ve böylece biz deneyimliyoruz
Ve sonrasında zihnimizin tabiatını, doğasını öğrendiğimizde, zihin demek ki böyle bir yermiş diyoruz ve onu kabul ediyoruz. Thank you, Pema. Linki, Teşekkürler Pema. Thank you, Jeff. Teşekkürler Jeff. Serpil, did you see the question from Ayşegül? Şey, I saw the question, but I need to go now. bunu açayım mı ben kendi? You need to go now? I need to go now. But I will tell the question again. Sometimes my inner voice speaks negatively to me, although I try to prevent that. It happens. What should I do? Don't try to prevent it. Just say to yourself, talking, thinking. Onu önlemeye çalışma. Sadece konuşuyor, düşünüyor deyip etiketleyebilirsin onu. Hearing. Duyuyor. It's just mental chatter. Don't believe in it. Don't follow it. Don't agree to it. Just hearing. Sadece zihinsel bir şey, sadece işte duyuyor. Yani onu çok ciddi. So you have to go. That means I have to go. Benim ayrılmam gerekiyor. Zaten zamanımızın sonuna geliyoruz. O zaman Jeff dedi, benim de o zaman ayrılmam gerekiyor. Okay. So Teşekkür thanks ediyorum everybody. Jeff. Bu yıl bizimle olduğun için. Serpil, çok teşekkür ediyorum. Thank you Jeff for being with us this year, and Serpil, thank you very much. Ben de çok teşekkür ederim. Me too. I also thank you very much. Jeff, Lovely lots of love. Yeah, lovely to be with you again, Sarfia. We should do this more often. Hopefully. Okay. İnşallah. Kapatıyorum yayını. İnşallah. Hoşça Çok kalın. sevgiler. Hadi. Hoş geldin. Geliyoruz da.